Koreli abi ne verdin bana abi. Kafam güzel oldu abi. Turu tamamlayamayacağım. I fall down one time. I'll fall down. 타다가 작은 사고가 있었어요. 살짝 구르기도 했어요. Evet, korktuğum başıma geldi. Teker patladı. Ben de diyorum niye yavaş gidiyorum? Bu binalar ne abi ya? Ülke büyük bir Beylikdüzü ya. Halkın biraz gözüktüğünden fakir olduğunu burada gördüm. Şunu aldım arkadaşlar. Fuck me up'ı aldım. Bisikletle baştan sona Güney Kore'yi geziyorum da 8. gün. Bugünkü hedefimiz Daegu. Güney Kore'nin büyük şehirlerinden birisi olan Daegu'ya gidiyoruz. 50 kilometre süreceğiz. Geze geze, göre göre, dinlene dinlene Daegu'ya gideceğiz ve Daegu'da 2 gün kalacağız. Daegu'dan artı bir video daha gelecek. Şimdiden video beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Güzel bir Kore havası var. Çıktığımdan beri zaten hep böyle bulutlu havalarda geziyordum. Confirm. 주행을 시작합니다. 목적지까지 23km, 40 약 kilometre. HR 21민 소요 İlk önce 예정입니다. 23 kilometrelik bir mühür noktamıza gidiyoruz. Wayagwan. Wayagwan'dan çıkışı yapıyoruz. Kış ayında olmamıza rağmen hava böyle bir yazdan kalma bir bahar havası. Geçen gün geçirdiğim bisikletle küçük kazadan sonra bu parmağım ağrıyor. Bacağımda böyle bir iki yerde morluk var. Böyle bir engelliyor. Sıkıntı yok. Gücüm kuvvetim yerimde. Kendime beslenme konusunda dikkat ediyorum. Uykumu almaya çalışıyorum. Günde minimum 7 saat. Ters mi gidiyorum? Evet. Tam diyecektim ki şehirden çıkmalarım hep sorunlu. Çok güzel hava ya. Tam böyle bisiklet sürmelik bir hava. Hadi bakalım. Run Cem run. Yine yanlış geldik ya. Seul'e geri dönecekmiş. Evet, kısa sürdü. Kısa bir mutluluk yaşadık. Anlaşıldı. Bugün biraz zor geçecek. Genelde benim günlerim hep böyle oluyor. Başta iyisi iyi. Başta kötüyse kötü. Sıkıntı yok. Devam. Doğru yoldasın filan diyor bana. Kendimi nehrin kenarına atayım. Ey Kore! Yüce Kore dağları. Sonunu görmeye az kaldı. Şuradan zıplaya zıplaya ya ceylandı. Güzel yakaladım valla. Tam şuradan çıktı. Drone'un sesine irkildi galiba. Rahatsız olmasın diye hayvan. Ben yoluma devam ediyorum. Buralarda bir yerlerde. Çok güzel zıplıyordu ama ya. Drone ne kadar videolara kalite kattı? Yorumlarda belirtin görüşlerinizi. Çekerken eğleniyorum. Daha yeni başladım drone'a. DJI Mini 5 Pro ile. Bunun için de sizlere, takipçilerime teşekkür ediyorum. YouTube'dan sizler videoları izliyorsunuz ki tabii tek videodan kazanmadım. Biraz aylar sürdü. Biraz zordu. Buralarda denk gelmediğim şu anda hayvan kalmadı. Nasıl bakıyor? Bu biraz yaşlı galiba. Dua eden mantisler yapısından dolayı. En çok bunları gördüm yollarda. Özellikle yola bakıyorum ezmeyeyim diye. Sürekli çekirgeler zıplıyor üzerimden. Bunu yakalamak için böyle bekliyor. Parkları çok güzel ama Korelilerin. Gerçekten. Belli bakımlı. Birileri geliyor bakıyor. Basketbol potaları, futbol sahaları, tenis. Yani etrafta yerleşim yeri yok. İnsanlar buraya genelde anladığım kadarıyla arabayla gelirsin, ya bisikletle gelirsin, ya motorla gelirsin. Bakımlı olduğu belli ama. Evet, korktuğum başıma geldi. Teker patladı. Ben de diyorum niye yavaş gidiyorum. Yani küçük bir şeye benziyor da bayağı havası indi. Geçici bir çözüm. Madem teker patlak, zevkini çıkaralım dedim. Şöyle güzel bir sıcak çikolata. Son bir 3,5 kilometre kaldı. Yürüyerek gideceğim. Hiç teker meker değiştirerek uğraşamam. Mühür yerinde artık bir hava basar. Oradan da bir Allah ne verdiyse yardıracak. En yakın bisikletçi 10 kilometre falan uzaklıkta. Baya köy kasaba gibi yerler buralar. Köy de değil. Köy olsa bir şey olur da bir tane kafe vardı. Bir şekilde hallolur ya. Teker patlak devam ederiz. 3,5 dolar. 3,5 dolar. Nehir manzaraları.
Bir bisikletçi buldum 3 kilometre ileride fakat pompa koymuşlar. Ya seviyorum bu Korelileri ya. Hiçliğin ortasında, köprünün ortasında pompa koymuşlar. Hava basa basa geliyordum ama arkadaş yaz ayında mıyız? Bu nasıl bir hava? Yani Kore'deyiz ya. Nasıl böyle bir iklim değişebilir? Ohoho. Seviyorum bu Korelileri ya. Kamsahamnida. Geldik. Mühür noktamıza geldik. Başardık. Ganjan Ganjan Koreombo. Ya bak. DJ senin ben DJ ayrı titrer. Bisikletin havası ayrı yok. Aa Pokari. Hemen bisikletçiye gideyim de şu bisiklet derdinden kurtulayım. 100 yene Pokari aldım arkadaşlar. Aa, ileride klasik bir Kore stadyumu var. Ganji. Oy bitirmişiz. Arkadaşlar buradayım. 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı. Madalya almamıza 5 tane kaldı. 5 mühür. Ben başardım diyeceğim, az kaldı. Artık köprü görmekten kusacağım. Adım başı köprü burada. Hepsi bana birebir aynısı gibi geliyor. Koreli teyzeler, amcalar manzaraya biraz şaşırdı. Güneş görmüyor mu bu Koreliler ya? Güneşe çok şaşırdılar. Manzara çok güzel çıkıyor. Üzüm tanelerinin büyüklüğüne bakın. Kore üzümleri. Tanesi dolarla satılıyor resmen. Bisiklet mezarlığı burası. Bu kadar bisiklet ne oluyor abi? Bu turda kararımı verdim. Dönüşte DJ'in merkezine gideceğim. Bunu göstereceğim. Oldu olmadı. GoPro'ya geçeceğiz artık. Bir tane bisikletçi abi buldum. Sana dedi 20 dolara yaparım dedi. İşinin ehli bir abiye benziyor. 케이블에 대는 케이블 Cable. 소리 케이블 Allah cable bilmiyorum abi. 이거 Cable. 이러면 이 체인이 이러면 안 돼, 이거 안 돼. 이게 체인 이 체인이 이런데 누가 일어났어 체인 Vallahi anlamıyorum ki abi. 헤헤 Tam 이 체인이 이거 이 안으로 들어가지 안으로 여기 들어가 여기 들어가 오케이 여기 아. 이게 안 돼 이게 안 어제 자전거를 타다가 작은 사고가 있었어요. 자전거를 한번 세게 부딪혔고 살짝 구르기도 했어요. 아마 그때 뭔가 문제가 생겼을 수도 있어요. 타이어 체인지 해야 되겠네. 타이어 체인지. 이 타이어 체인지 해야 되네. 타이어 체인지. This one? 야, 타이어 체인지 이거. 이 타이어로. Tekeri değiştireceğiz diyor abi. Tekerin bana maliyeti 40 dolar oldu. Komple. Çok yolum var ya. Dedim böyle yama tarzı bir şey yap. İdare eder mi de yolum biraz fazla. 200 kilometre. Büyür bir daha uğraşırım. Neyse 40 dolara yapacak bir şey yok. Ben zaten bak günün başında ne dedim? Kötü geçerse komple kötü geçiyor dedim. Kendimi biliyorum dedim. 33 senedir benim hayatım böyle. Ya Koreli amcım, senin de mi tekerin patladı? Biraz yabancı turist gördü diye biraz fazladan fiyat söyledi. İhtimal bir 10 ya başka bir yerde yok zaten burada da 10 dolar 10-15 dolar fazla söyledi. Neyse canı sağ ol. Önemli değil. Yani bir şekilde yapılacak. 오케이. 40 dolar araya kaçtı. Sabah böyle gözümü açtım. Tamam 40 dolar açar açmaz gitti. Teyzem gidiyor, Sakura teyzem. Bak Koreli sürücüler biraz deli kullanıyorlar. Yani bana şu ana kadar yol veren şoför bir elin parmağını geçmez. Daegu şehri hakkında size bir bilgi vereyim. Güney Kore'nin en büyük 4. şehrine giriş yaptık. Seul'e de 2,5 saat uzaklıkta ama trenle. Neredeyse 2,5 milyon insan şu anda burada yaşıyor fakat herkes çalışıyor anladığım kadarıyla. Genel olarak Kore'de bir trafik var. Herkesin arabası olmasından kaynaklı tabi de herkeste genel bir trafik gördüm büyük şehirlerde. Daha ne zaman Daegu'ya geleceğiz? Canımın içine dedim 2 gün Daegu'dayım. Daegu mu? Sugar hastası da
Army kendisi. Army grubunda. BTS'in ordu grubundan kendisi. Aa dedi Sugar orada doğdu. Ya dedim canımın içi 5 kilo ver. Seul'den Busan'a gidiyorum. Kıçıma 9 boğumlu Mardin akrebi kaçmış. Sen diyorsun ki bana Sugar orada doğdu. Onun doğduğu yere git bana fotoğraf at dedi. Ben nereden bileyim Sugar'ın doğduğu yeri? Ya bana oradan işte bir şeyler al, hediye al, onu bunu al. Canımın içine diyor. Sugar'ın doğduğu yere git bana oradan fotoğraf at. Koreli Ekrem İmamoğlu olması lazım. Biraz benziyor. Burada da buranın politik olayları da biraz sıkıntılı da. Daegu'daki ortalama maaşlar genelde 2000 dolar arasındaymış. Fakat büyük şehirlere göre özellikle Seul'e göre yaşam maliyeti %20-25 arasında daha uygunmuş. Neredeyse her büyük şehirde olan durum burada da var. Yani burada çok kazanıp az harcama ihtimali olanlar güzel para biriktirebiliyor. Sokakta gündüz vakti bir yaşam olduğunu söyleyemem. Aşırı bir araba yoğunluğu var. Herkes bir yerden bir yere gidiyor. Trafik saati de değil yani. Saat şu anda 4'e geliyor. Keşfetmeye hazırız. Yeni geldiğim bir şehir olduğu için biraz meraklıyım. Araya da 40 dolar kaçtı. Sokakların görüntüsü biraz bize benziyor. Bizdeki sokak görüntülerine biraz benzemiyor mu? Tura başladığım yerde işte Seul'de Incheon'a doğru giderken söylemiştim. Hiç yabancılık çekmedim. Sanki böyle bildiğim bir memlekette gidiyormuşum hissiyatı var sürekli. Bu binalar ne abi ya? Ülke büyük bir Beylikdüzü. Bak normalde burada arabaların durması lazım ama durmuyorlar. Yani öncelik bende ama biraz önce polis bile yol vermedi bana. Herhalde dedim durur yol verir, o da olmadı. Beylikdüzü Gürpınar'da sürüyormuşum gibi. Çok şehirlerini sevemedim açıkçası Güney Kore'nin. Kırsal, countryside dedikleri köyler, kasabalardan geçiyorum. Bakalım Daegu'ya bir şans vereceğim. Çünkü Daegu'ya normal şartlarda gelmem. Büyük konuşmuyorum ama Pusan'a giderim. Pusan'ı eşim de çok seviyor. Oralarda yapılacak şeyler biraz da Fukuoka'ya yakın olduğu için Pusan'a günübirlik bile gidilebiliyor. Binalar çok büyük ya. Bu Hong Kong'a gittiğimde binaların yüksekliği de benim başımı döndürmüştü. Mesela burada yaşamak istesem yaşar mıyım? Yaşayamam herhalde. Biraz sürekli kapalı bir hava var. Soğuğu da büyük ihtimal biraz soğuktur. Herkesin bir arabası var da çok trafik var ya. Perşembe saat 4. Yani aşırı bir trafik var. Otobüs de çok fazla görmedim burada. Bütün olay anladığım kadarıyla biraz araba, tam trenler falan var da tren sistemine bakmak lazım. Seul'ün tren sistemi güzeldi. Beğenmiştim. T-Money dedikleri bir kart vardı eşimin. Onu verdi. O her yerde geçiyor dedi. Yani hafiften böyle bir pişmanlık oldu. Yeni Bosna. Otobüsten inmişim. Yukarıya doğru çıkıyorum gibi. Gidiyorum bitmiyor. Daha 7 kilometre var. Hırdavatçı çok fazla gördüm ya. Çok fazla hırdavatçı var buralarda. Genç görebildik sonunda. Daegu'ya hala şans vermek istiyorum. Seomun diye bir tane market var. Benim ilgimi çeken yer orasıydı. Böyle bir yerde nasıl bir sokak kültürü olduğunu göreceğiz. Kore'de bir şehre bile gitseniz Japonların markası Uniqlo'yu görüyorsunuz. 0-20 yaşında 51 milyonluk ülkede 9 milyon insan var. 20-30 yaşında 5 milyon insan var. 30-40 yaş arası 4.7 milyon. 40 yaş üzeri 33 milyon insan var Güney Kore'de. Yani her yerde yaşlı görmemin sebebini şimdi nüfusa göre dağılım olunca daha iyi anladım. Mesela Japonya'da da, Japonya 130 milyonluk bir ülke. 60 yaşın üzerinde 40 küsür milyon insan var. Niye bastın kornaya? Düz normal duruyorum işte. Koreliler biraz tez canlı. Vallahi tez canlı. O yüzden şehre girmeyi çok sevmiyorum. Şehre oturalım, doğru konuşalım. Yani bir albenisi bence yok. Başka bir ülkeyle kıyaslamıyorum. Turist neden gelir? Turist de çok fazla göremedim. Mesela Japonya'nın bazı şehirleri öyle değil. Bazı şehirleri tabii daha büyük. Burası gerçekten bir albenisi var. Bir gidesiniz geliyor. Evlerin yapısından dolayı. Turizmi çok iyi idare ediyor Japonlar. Belediyeler çok iyi çalışıyor bu konuda. Ama Kore'de genel olarak bu yönde bir eksiklik var. İki tellide gibiyim şu anda. Hani biraz bize benziyor demiştim ya. Trafiğin olmasının sebeplerinden bir tanesi. Giden araba kadar duran araba da var. Japonya bunu küçücük ülkede otopark sistemine bölmüş. Biraz daha geniş alan yaratmış. Güney Kore deyince böyle aklıma Samsung, LG, Hyundai onlar geliyor. Böyle gelişmiş bir ülke diyorsun ama işlerine biraz girince halkın biraz gözüktüğünden fakir olduğunu burada gördüm.
Kore imajı işlerine girildikçe bende biraz daha böyle birkaç seviye alta indi. Bazen Japonya ile kıyaslayanlar oluyor Güney Kore'yi. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yani Japonya'da yaşadığım için değil, baştan sona bu iki ülkeyi de gezdiğim için rahatlıkla söyleyebilirim ki Japonya ve Güney Kore arasında dağlar kadar fark var. İnsanın yapısı, kültürü, ekonomik özgürlüğü, sosyal yaşam, belediyelerin çalışması, ulaşım, tren rayları inanılmaz bir seviyede. Benim başı sonu neredeyse aynıydı. Ve Güney Kore'nin biraz daha ona yetişmesi için daha yolu var. Burada önemli bir nokta var. Gezip gördükçe. Ben buralara gelmesem 2,5 milyonluk bir şehir fakir yani abi. Sokaklarda patates satıyorlar. Kılık kıyafetlere bakıyorum. Çok standart. Aylık böyle 1500-2000 dolar kazanan bir ülke için gözüme standart altı geldi. Durum böyle. Ben gördüğümü söylüyorum. Gözlemciyim. Daegu. Sırf o Seomun marketi. Bir de buranın bir hamam kültürü var. Jimsil miydi? Jimsil Bank miydi? Bizdeki hamamın daha böyle Kore versiyonu. Ona da gideceğiz. O da biraz değişik. Arkadaşlar öyle bir yerde kalıyorum ki Daegu'nun Taksim'i. Gençler ortaya çıkmaya başladı. Demek ki herkes buralarda takılıyormuş. Buralarda bir topluluk var. Seul'e benziyor. Kalacağım yerde burada inşallah çok gürültü olmaz. Allah Daegu'nun en güzel otellerinden bir tanesine yer ayırdım 2 günlük. Biraz paraya kıydım. Gecelik 100 dolar. Otelimize geldik. Otelimiz Hotel Insomnia. Buranın güzel otellerindenmiş. Gecelik 100 dolar. Kendime böyle bir gün orada yatacağım, bir gün orada yatacağım. Single odaları da yoktu. Bir Japon'un bir senelik otel hakkını ben burada 2 günde kullanacağım. Pahalı. Kaliteli olanlardan koymuşlar şampuan. Bak bu yumuşak. Kahvaltı da dahil bu arada 100 dolar içerisine. Yoruldum ya, ne gündü ya. Daegu şehrinin içerisine girelim bakalım nasıl bir yermiş. Son bir 200 kaldı. O madalyayı, sertifikayı alacağız. LG'nin böyle kıyafetleri şekillendirmek için buhar veriyor, şekillendiriyor. Terden merden arındırıyor. Benim kıyafetler biraz merino olduğu için şu olacak. Buna basmıyor da standart. Galiba start diyoruz. Merak ettim içeride tam ne dönüyor. Güzelmiş. 10 senede garantisi varmış. LG Trom Styler diye geçiyor. Gözle görülür bir değişim olacak mı gerçekten de? Bakacağız. Neredeyse 1,5 saattir çalışıyor. Bekleyemeyeceğim 10 dakika. Dışarıya çıkacağım. O yüzden kapatıyorum. Bir bakalım. Oh! Gerçekten bu güzel bir şeyse eve alalım. Koku kalmamış. Allah Allah. Allah Allah. Biraz ter kokuyordu da sanki yıkamışım hissiyatı var. Vay anasını, bu kadar güzel miymiş bu ya? Dur yenilerini hemen koyayım. Biraz şaşırdım. Sanki yıkamışım hissiyatı verdi. Bayağı buharda böyle titreyerek yaptı ama neyse bunu bir not edelim arkadaşlar. Trom Styler. Acaba Türkiye'de var mı? Bir varsa fiyatlarını bir yazın. Vallahi hazır bulmuşum. Bütün kıyafetlerimi koydum. Beremi de koydum, en çok kullandığım. Bak bunlar biraz ter kokuyor. Bu Yodobaşı kameradan bunu bir eve küçük bir haliyle koymayı düşünebilirim. Akşama ortama girelim. Güzel bir restoran çıkardım. Meşhur Korelilerin kendin pişir kendin ye restoranlarından bir tanesi olan klasik Kore barbeküsü. Tık cızbız yapıyorsunuz. Asya'da bu tarz yerler popüler. Özellikle Japonya'da ve Güney Kore'de. Aslında Güney Kore'de daha çok popüler. Bara gideceğiz. Bir şeyler içeceğiz. Seul'de çok görmüştüm bunları. Sokağın ortasına geliyorlar, şarkı söylüyorlar, dans ediyorlar. Birilerinin kendilerini keşfetmesini bekliyorlar. Akşam vakitleri bu tarz görüntüler Kore'de popüler. Valla Daegu'nun merkezi burasıymış arkadaşlar. Genç görmüyordum. Herkes buraya toplanmış gibi. Etrafta da çok fazla Japon işi dükkanlar var. Tabii dans grupları, şarkıcılar, Kore'den idolcular çok fazla çıktığı için karşıda böyle binaların içlerinde oynayan insanlar da var. Hareketleri Japonlara göre çok rahat. Hiç kasılmıyorlar. Valla anladığım kadarıyla bu insanlar üşümüyor. Bayağı 10-12 derecelik bir hava var. Bunlar için demek ki bu kış daha gelmedi. Her yerde Högminson abiyi görüyorum. İlginç bir şey söyleyeceğim. Bir şey fark ettim. Yani 400 kilometredir bisiklet sürüyor. Ayağım hep böyle yukarıdan. Yürürken hep böyle 1-2 santim daha yukarıdan gidecek şekilde yürüdüğümü fark ettim. Hep böyle tık bir yukarıdan bisiklet
pedallarmışım gibi komik yürüyorum yani şu anda. 400 kilometredir aralıksız bisiklet sürünce Tour de France'da izlediklerimde vardı. Bir duruyor, durunca böyle sendeliyor, sağa sola gidiyor. Bu da vücudun verdiği ilginç bir tepkiydi. Bayağı 20 yaşındaki gençlerde bile sokak aralarında böyle elde sigara gördüm. Japonya'da da çok vardı. Özellikle Tokyo'da da. Saat 7. Neredeyse yeme içme yerlerinin dışındaki her yer kapalı. Cıvıl cıvıl yere geldim. Maksamgad. Bakalım tamamıyla puana göre hareket ediyorum. Bakalım nasıl bir yer çıkacak. Önünde otomatta QR kod vardı. Sıraya girdim. Sağ olsun kadrajdaki Koreliler yardım etti. Burada da sıra bekliyoruz. Biraz popüler bir yer anladığım kadarıyla. Şöyle boş bir yer olmasına rağmen evet, iznimi de aldım. Çekim yapabilir miyim diye. Masama oturdum arkadaşlar. Japonya'daki gibi yüz göstermezsem sıkıntı yok. Bizdeki meze usulü var ya. Ballı mustard falan olması lazım. Eşim de çok yiyor. Klasik yeşillikler, kimchi, sarımsak. Dünya üzerinde belki de sarımsağı en çok tüketen millet olabilir. Bir tane soğuk bir çay geldi. Güzel yeşilliklerimiz, soğanımız, turpumuz var. Bunları bana yiyeceğiz şimdi. Bir saat sıra bekledim. Abartısı söylüyorum ya. Sıra bekleyerek saatlerce yedikleri şey aslında bir sakatat. Bağırsak ızgara. Bizdeki böyle işkembecilerin daha böyle Kore. Tam benzemiyor ama Kore versiyonu diyebilirim. Daha böyle sakatat üzerinden gidiyor. Thank you. Yumurta mı bu ya? Gopchang jip veya makchan jip diyorlarmış. İnce bağırsak restoranı anlamına geliyormuş Gopchang. Kalın bağırsak da makchangmış. Yani biraz sakatat üzerinden gideceğiz ama bayağı popüler. Puanı da güzeldi ve benim için en önemlisi turist yok. Sırf Koreliler var ve herkes genç burada. Yüzleri özellikle gösteremiyor. Yemekte soju. Arkadaşlar konsepte bak. Böyle bir konsept yok tek başına. Masayı donattık valla. Şark sofrası gibi. Buraya normalde insanlar 2, 3, 4'lü falan geliyorlar. Oturuyorlar sağdan soldan. Sojumuzda açılışı yapalım. Yüzüm yandı ama şu anda. Şerefinize diyorum. Okay. 막창, 불꽃살, 막창 순대. Okay. Size biraz önce söylediğim şeyi söyleyin. Sakatat ama içerisindeki etler, fermente ettikleri baharatlar filan Daegun'un en güzel restoranlarından diyorlar. İçelim ufak ufak tanıtacağız. Hadi bakalım. Turist olmaması çok enteresan ama buraya ya. Çünkü puanı çok yüksek buranın. İlk sojumu içtim arkadaşlar. Gönüllü çalışmaya geldim. 5-6 sene önce bir zaman vardı. Akşamları 3-4 tane şu sojudan içiyordum. Sımsıcacık uyuyordum. O da arkadaşım Alman Kevin'la. Yanıyorsun Fuat abi. Direkt getirdi. Hepsini böyle koydu. Bunlar yanacak şimdi abi. Ben bunu yersem var ya zımba gibi olurum. Koreliler kilo da almıyor ya. Çok et tüketiyorlar. Böyle sakatat tarzı şeyler de çok fazla. Domuz eti de çok tüketiyorlar. Favorim şu. İçerisine böyle bir çeşitli baharatlarla işte soyadır, limon suyudur. İşte böyle fermente ettikleri o kimchi. Yalnız sojuyu bir içtim var ya ciğerlerim alev alev şu an. Abi yumurta tarzı bir şey getirdi. Bayağı yumurtaymış ya. Bayağı yumurta yiyorum şu anda. Yumurta bile acılı. Yumurtaya bile acı atmışlar ya. İnanılmaz. Çok da güzel gözüküyorlar biliyor musunuz? Görüntüleri falan çok güzel. Bana güzel geliyor. Şunu bir yiyeyim bakayım. Abi bu insanlar zaten hasta olmaz. Sürekli bir böyle bir sarımsak, kimchi, baharatlı şeyler. Daha hasta olan burnunu çeken Koreli daha görmedim ben. Bu da acı. Böyle hamurumsu, böyle sakız gibi bir tadı var. Vallahi güzel. Çok pişirmemek lazım. Şunlar mükemmel. Bu sakatada da çok pişirmedim ama enteresan bir şekilde böyle löp löp gidiyor. Makasla kesiyorum bunu. Masada acısız bir şey yok. İnanılmaz ya. Her şeyde acı var. Her şeyde. İnce bağırsağı bunlar değişik bir sosa mı yatırmış? Ne yapmış böyle? Böyle çıtır çıtır yiyorsun. Cips gibi yiyorsunuz ha. Arkadaşlar şuna bayıldım. Şu mükemmel. Vallahi en çok bunu sevdim. Umarım Kore'ye gelirsiniz ve sakatat yersiniz diyeyim. Glikojen eksik.
Ben karnımı doyurdum. Tam bir izlediğim Kore filmlerinden çıkma bir sahne. Herkes Koreli. Yabancı yok. Bu kadar insan arasında bir ben yabancıyım. Derin düşüncelere dalarak sakatatlarımı yedim burada. Ben hiç fiyatı sormadım yalnız. Bakalım fiyat ne olacak? Çıkışta görüşelim. Sakatatlarımızı yedik. Kore sakatatlarımızı. 41.000 won içkiyle beraber, sojuyla beraber 41.000. 30 dolar mı? 28-30 dolar civarı bir şey olması lazım. Uygun mu? Pahalı mı? Ama güzeldi ya. O biberli olan bayağı güzeldi. Buranın güzel bir kokteyl barı var. Türkçe içerik olarak böyle bir Daegu'dan hizmet yok arkadaşlar. Ben nereye geldim ya? Şuradan çıkmam lazım. Etraf çok Yakuza Koreli abi kaynıyor. Bir de her yer çok salaş olduğu için kimin ne olduğunu da anlamıyorum ki arkadaş. Normal düz Hökminson abimi, sıkıntılı Hökminson abimi bilemiyorum yani. Yani bende mi sorun var bilmiyorum da hava 10 derece. Millet tişörtle geziyor ya. Kışını düşünemiyorum. Kışı kaç derece ki bu insanlar 10 derece burada tişörtle geziyorlar. İnanılmaz bir soğuğa alışkanlıkları var demek ki. Yabancı gerçekten hiç görmedim. Hani bir tane görsem gördüm diyeceğim de burası yabancıların pek uğrak yeri değil anladığım kadarıyla. Sokakları canlı. Oh. Japonya'nın aksine buralarda böyle oyun yerleri biraz daha az popüler. Kızların, erkeklerin ilgi alanları burada biraz daha yeme içmeye kaymış. Devasa Beylikdüzü'müzde. Beylikdüzü ülke olsa demek ki böyle bir yer olurmuş arkadaşlar. Benim çıkarımım bu yönde. Yani ne zaman içki içtim? Galiba aylar önce. 3 ay mı 2 ay mı? Bayağı aylar önce içki içtim. Şu anda bir sojuda böyle penguen gibiyim. Eskiden çok içerdim. Japonya'ya ilk geldiğim zamanlar biraz dertleşelim. Ne yapacağım, ne edeceğim, adaptasyon süreci derken ya 2 günde 1 litrelik viski içtiğimi bilirim. Ama bütün olayı kafada çözdüğüm için o yönümü de biraz törpüledim. İçsem içerim ama her şey kendi kontrolümde şu anda. Biraz çabaladım. Gerçekten alkol insanı bayağı aşağı çeken bir şey. Böyle zevkine içmek lazım. Şimdi ben de zevkine içmek için adımlarımı atıyorum. Go Go Winnie Bar. Her yerde çömelmişler sigara içiyorlar ya. Bütün Kore gençleri böyle diyemeyeceğim de bir çoğunluğu böyle. Şunu aldım arkadaşlar. Fuck me up'ı aldım. 5 dolar herhalde. Oh geliyor. Gin, tequila. Abi ne bulduysa koyarım içine dedi. Aa, Tokyo Ice Tea bile varmış. Burası bayağı gençler arasında popüler bir yer. Saatler ilerledikçe tabii hafta sonu da ortaya çıkıyor. Can you tell me again what did you put inside? Vodka, tequila. Vodka, rum, Vodka, gin, gin, tequila. vodka, rum, gin, tequila. Okay. Try. If you feel it's weak, I can put more alcohol. I try. Şunu abi vodka, tequila, gin mi ne ararsan koydum dedi içine. Gözlerim açıldı birden. Güzelmiş. Good. Thank you. Cheers, thank you. Bak mı yap. Bu gece ne uyurum ben ha. Erkenden kahvaltımı yapıp ondan sonra şu Xiaomi markete gideceğim. Gitmem gereken, size göstermem gereken ekstra bir iki tane daha ilginç şeyler var. Yarın Daegu'da Güney Kore'nin ortasında görüşmek üzere diyorum. Fuck Me Up kokteylimle beraber şu anlık size veda ediyorum. Fuck me up, gerçekten de fuck me up. Koreli abi ne verdin bana abi. Kafam güzel oldu abi. Turu tamamlayamayacağım. Koreli Kece, geliyorum. Sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm Kore? Bu nasıl bir şeymiş ya? Vücudum uyuştu. Uy.